Yıl 1922. Koca bir imparatorluk can çekişiyor. 600 yıllık devasa bir çınar devriliyor. Hanedan üyeleri sürülüyor, saraylar boşaltılıyor. Ama Topkapı Sarayı'nın en karanlık köşesinde, hazine dairesinin kapısında bir tuhaflık var. Tüm kilitler paslanmış, tüm sistemler çökmüş. Ama o kapıdaki mühür tam 400 yıldır hala yerinde. Bu mühür, Osmanlı'nın çöküşünü izleyen işgal ordularına, tahttan indirilen onlarca padişaha ve yüzyılların tozuna meydan okudu. Üzerinde Büyük Sultan Selim'in ismi yazılı. Ama niçin hiç kimse 400 yıldır o ismin yerine kendi ismini kazımadı? Cevap büyük bir meydan okumada gizli. Unutun o bildiğiniz tahtında oturan haremden çıkmayan dizi figürlerini. Karşınızda gerçek bir savaş makinesi var. Onun adı Yavuz Sultan Selim. O sadece bir hükümdar değildi, aynı zamanda gizli ilimler uzmanı ve strateji dehasıydı. Bu adamın hayatında dinlenmek diye bir kavram yoktu. Günde sadece 2-3 saat uyur, geri kalan her saniyede bir plan içerisindeydi. Mum ışığı altında gözleri kan çanağına dönene kadar okuyan bir deha, aynı zamanda babasını tahttan indirecek, kardeşlerini öldürecek kadar da sert ve kararlıydı. Gösterişten nefret ederdi ve hatta sarayda altın tabaklarda yemek yiyenlere inat bir tahta kaşık ve tabakla sadece tek çeşit yemek yerdi. Çünkü o dış dünyayı fethetmeden önce kendi nefsini fethetmişti. Bizim gibi nefsiyle savaşanlar dünya malına tamah etmez derdi. Ama ironiye bakın ki dünya malını onun kadar kısa sürede bu kadar fazla toplayabilen olmadı. Tahtı babası Beyazıt'tan devraldığında hazine bomboştu. Selim geldi ve 8 yıl içinde odayı ağzına kadar altınla doldurdu. Kapıyı kilitledi ve üzerine o meşhur mührü vurdu. Ardında o meydan okumasını vasiyet bıraktı. Her kim bu hazineyi benden daha fazla doldurabilirse mühür onun olsun. Aksi halde bu kapı sonsuza dek benim mührümle açılacak. Aslında bu sadece bir vasiyet değil, büyük bir aşağılamaydı. Kendinden sonra gelecek yüzlerce varise atılmış bir meydan okuma. Ama hiçbir varis o meydan okumayı geçemedi. 1922'de imparatorluğun sonu gelirken o mühür hala oradaydı. Çünkü kimse onun kadar risk alıp o seviyeye ulaşmaya cesaret edemedi. Peki ya aslında gerçek bambaşkaysa? Ya o mühür sadece altını değil Mısır'da getirilen ve dünyaya yön verecek büyük bir sırrı koruyorsa? Gerçeğe hazır olun çünkü bu mühür birazdan kırılacak. Sina Çölü. Burası modern orduların bile geçemediği, Napolyon'un askerlerinin yarısından fazlasının kum fırtınalarında, kumların arasında kaybolduğu ve Napolyon'un geri çekilmek zorunda kaldığı birinci. Dünya Savaşı'nda bile devasa lojistik ağların kumların altında can verdiği o geçilemez denen Büyük Sina Çölü. Burası bir coğrafya değil, burası koca orduları yutan, canlı hiçbir şeye geçit vermeyen bir kum denizi. Tarihçiler oraya giren çıkamaz dedi. Danışmanları bu bir intihar dedi. Yavuz Sultan Selim ise sadece güldü çünkü o haritaların söylemediği bir şeyi biliyordu. Yıl 1517. Güneş tepede bir cellat gibi bekliyor. Sıcaklık değil, bu saf bir ateş. Askerler susuzluktan yere kapaklanıyor. Atlar çatlıyor ve tam o anda dünyanın en güçlü adamı Cihan Padişahı aniden atından atlıyor ve tüm ordunun bakışları altında yürümeye başlıyor. Sultanın atından indiğini gören bütün ordu da atından inip yürümeye başlıyor. Herkes donup kalıyor. Bir hata mı var, bir saldırı mı? Hayır. Yavuz o kavurucu kumların üzerinde ağır zırhı ve yorgun bedeniyle yaya yürümeye başlıyor. Binlerce asker tozun ve ısının içinde sultanlarının arkasında bir hayalet gibi sürükleniyor. Komutanlar dehşet içinde. "Sultanım, neden?" diye fısıldıyorlar. Selim'in cevabı tarihin sayfalarına altın harflerle yazılan şu kelimelerdi. Önümüzde Allah'ın Resulü yürüyor, o yaya giderken biz nasıl at üstünde oluruz? Soru şu, Selim ne görüyordu? Bu sadece bir dindarlık gösterisi miydi? Yoksa o an o çölde zaman ve mekan mı bükülmüştü? Kaynaklar bu geçilemez denilen cehennemi Yavuz'un ordusunun sadece 13 günde geçtiğini yazar. Bu bir lojistik başarısı değil, bu bir mucize, belki de bir fizik kuralı ihlaliydi. Selim, Allah Resulü'nün peşinden giderek doğaya diz çöktürmüştü. Mısır düştü. Memlük İmparatorluğu tarihten silindi. Kahire'nin hazineleri Selim'in ayaklarının altına serildi. Ama Sultan Selim o altınlara bakmadı bile. O, babasından devraldığı boş hazineyi 8 yılda ağzına kadar dolduracak kadar parayı seviyordu, doğru. Ama Mısır'da aradığı şey altın değildi. O, kutsal emanetleri istiyordu. İstanbul'a dönen gemileri hayal edin. Ambarlar sadece altın sikkelerle değil, insanlık tarihinin en ağır yüküyle doluydu. Hz. Muhammed'in hırkası, kılıcı ve kutsal objeleri.
Ama gemiler sadece bunları mı taşıyordu? Yoksa tarih kitaplarının yazmaya cesaret edemediği, kadim Mısır'ın derinliklerinden gelen, firavunların bile korktuğu o yasak bilgiler de o sandıkların içinde miydi? Selim, o dahi ve sürekli okuyan zihniyle mum ışığında gece yarılarına kadar neyin peşindeydi? Sadece devlet işlerini değil, fizik ötesi sırları da mı kovalıyordu? Emanetler İstanbul'a ulaştı ve Selim o andan itibaren bir padişah gibi değil, bir muhafız gibi davranmaya başladı. Has odayı kurdu. Oraya sadece en güvendiklerini aldı. Tek bir emri vardı. Burada zaman duracak. Bu odada 24 saat kesintisiz Kur'an sesi yankılanacak. Bu emir 400 yıl boyunca uygulandı. Ama neden koskoca sultan, neden bu kadar üstüne düşmüştü bu odanın? Neden eline süpürge alıp odayı temizliyordu? Koskoca imparator neden kutsal objelerin hizmetkarı olmayı, dünyayı yönetmeye tercih etmişti? Belki de koruduğu şey sadece bir hırka değildi. Belki de o odada da seslerin kesilmesi durumunda serbest kalacak kadim ve korkunç bir güç vardı. Yavuz Sultan Selim, Sina çölünde gördüğü o vizyondan sonra bir daha asla eskisi gibi olmadı. O artık sadece bir fatih değil, dünyanın en büyük sırrının sessiz gardiyanıydı. Peki ya o mühür? O mühür sadece hazineyi değil, bu odayı ve içindekileri de mi koruyordu? Gerçekler kumların altına gömüldüğünden çok daha derinde. 8 yıl. Yavuz Sultan Selim'in hükmü sadece 8 yıl sürdü. Ama bu kısa süre dünyayı 1000 yıllık uykusundan uyandırmaya yetti. Yavuz Sultan Selim, tarihin en hızlı, en sert ve en yıkıcı kasırgasıydı. İmparatorluğun sınırlarını 3 katına çıkardı, hazineyi ağzına kadar doldurdu ve sonra aniden durdu. Yıl 1520. Cihan'ın hükümdarı sırtında beliren ve aslan pençesi denilen bir yaraya yenik düşüyor. Modern tıp buna şirpençe diyor. Ama düşünün, Sina çölünü 13 günde geçen o devasa irade basit bir çıbanla mı yıktı? Yoksa Mısır'dan getirdiği o kutsal ve ağır sırrın yükü mü bedenini içeriden tüketti? Yavuz öldü ama mirası mühürlendi. Hazine-i Hümayun kapandı, kapıya o kurşun mühür vuruldu. Selim'in vasiyeti bir emir değil, bir meydan okumaydı. Benim altınla doldurduğum hazineyi benden sonra gelenlerden her kim doldurabilirse kendi mührüyle mühürlesin, aksi halde benim mührümle mühürlensin. Tam 400 yıl geçti. Onlarca padişah geldi. Koca bir imparatorluk 1922'de tarih sahnesinden çekildi. Ama o mühür asla değişmedi. Hiç kimse o odayı Selim'den daha fazla dolduramadı. Neden? Altın mı yetmedi? Yoksa onun sahip olduğu o karanlık ve keskin vizyona kimse bir daha erişemedi mi? Topkapı Sarayı'nın kalbinde her şeyin durduğu bir nokta var. Has oda. Selim, Mısır'dan getirdiği kutsal emanetleri buraya yerleştirdiğinde bir emir verdi. 24 saat kesintisiz Kur'an okunacak. Bu ses 500 yıldır bir saniye bile susmadı. Gece yarısı, şafak vakti, savaşta ya da barışta. O odada zamanın akışı büküldü. Bu sadece bir gelenek mi? Yoksa o odadaki manevi frekansı ve korumayı sabit tutmak için örülmüş metafizik bir kalkan mı? Yavuz, o odayı bizzat süpürecek kadar neden titizdi? Bir hükümdar neden kutsal bir emanetin hizmetkarı olmak için tahtından vazgeçer gibi davranırdı? Belki de o tozların altında saklanan şeyi dış dünyadan koruyordu. Ya da dış dünyayı o odanın içindeki güçten. Şimdi bu tabloya iyi bakın. Kulağındaki o küpe, bazıları bunun bir derviş sembolü, Allah'ın kölesiyim demenin bir yolu olduğunu söyler. Bazıları ise bu kişinin Yavuz değil, can düşmanı Şah İsmail olduğunu iddia eder. Yavuz, gerçeği ve o gizemli bakışları yanına alıp mezara gitti. Günde sadece 2-3 saat uyuyan, gözleri bozulana kadar mum ışığında kadim metinleri deşifre eden bu adam aslında neyin peşindeydi? O sadece bir savaşçı değildi. O tarihin en büyük hafıza kaybından, yani modern dünyanın gürültüsünden önceki son büyük muhafızdı. Mühür hala orada, sır hala içeride ve belki de o mührün hiçbir zaman açılmaması hepimiz için çok daha iyidir. Tarih sadece kazananların yazdığı bir masal mı, yoksa mühürlenmiş gerçeklerin sessiz bir toplamı mı? Eğer bu mührün altındaki diğer sırları, yasaklanmış tarih sayfalarını ve unutulmuş medeniyetleri bizimle keşfetmek, bu kadim emanetlerin ve vizyonların izini sürmek istiyorsan aramıza katılmanın ve sırrı takip etmenin vakti geldi. Bir sonraki durak bu sırdan çok daha karanlık olabilir. Şimdilik mühürlü kalın.